Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Ne yapacağımı bilemediğim için sizden yardım istiyorum. Ebru bebeğin annesi ortalıklarda yok 2 haftadan beri. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bunun Aynur olduğunu biliyorum. Tabii o da doğruysa. Aynur'un başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Gelin şimdi sizi hem bir anneyle hem de annelik yapan bir kadınla tanıştırayım. Ben Ebru bebeğin bakıcısıyım. Ebru bebeğin annesinden bir şans istiyorum. Ebru yaklaşık 2 haftadan beri bende, annesi 2 haftadan beri ortalıklarda yok. Adı neydi Ebru'nun annesi? Ebru'nun annesinin adı Aynur. Ebru'nun cebinden çıkan kimlikte annesinin adının Nimet olduğunu öğrendim. Şüphe ettiğim için 2 haftada üstünden geçince o yüzden size gelme kararı. 2 haftadır hiç ulaşamıyor musunuz? Hayır, 2 haftadan beri hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Bir anne neden evladını bırakıp gider? Şu anda hissediyorum ki Nimet Hanım'ın başı fena halde dertte. Küçücük çocuğu hiç tanımadığınız birine haftalardır bırakıp arkanızı dönüp gitmişsiniz. Mecbur kaldım. Başka çarem yoktu. Tedirgin görüyorum sizi. Evet, biraz tedirgin. Şimdi benim bütün gelen konuklarımıza sorduğum bir soru var. Ben sizin hikayenizi biliyorum ama izleyicilerimizin de duyması adına programımıza neden başvurdunuz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Ben Ebru bebeğin bakıcısıyım. Ebru bebeğin annesinden bir şans istiyorum. Ne zamandan beri Ebru bebek sizde? Yaklaşık 6 aydan beri Ebru'ya bakıyorum ben. Ebru yaklaşık 2 haftadan beri bende, annesi 2 haftadan beri ortalıklarda yok. Akşamları da mı sizinle kalıyor? Evet. Haftanın 5 günü Ebru bende. 6 aydır böyle mi? 6 aydan beri böyle, evet. Siz onun bakıcısısınız. Evet, şu an bakıcısı. Peki annesi nerede? Annesi normalde nöbette olduğunu, hemşirelik yaptığını söyledi ve işlerinin çok yoğun olduğu için Ebru'yu bana bırakmak istediğini söyledi. Normalde ben bakıcılık yapmıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Evde menemen, domates kaynatırım. Yazlık domates kaynatıp kesme makarna yapan ve işte internet üzerinden bunları satan bir işletmeciyim aslında. Evden çalışıyorsunuz. Peki sizi nasıl buldu Ebru'nun annesi? Ebru'nun annesi beni bizim bir arkadaşlarla kurduğumuz bir annelerle ilgili bir platform var. Bu platform üzerinden, sosyal medya üzerinden buldu beni. Sosyal medya üzerinden sadece işte çocuklarla, çocuk bakımı ile ilgili şeyler yazardık. Ve çocuklarını arkadaşlarım bana bırakırlardı 1-2 saatliğine ya da tatile gidecekleri zaman. Para karşılığı mı yapıyordunuz? Para karşılığı değil, hayır. Arkadaşlarımın çocukları olduğu için normal bakıyordum ben. Tamam. Onu duydu ve... Onu duydu, evet. Sosyal medyadan birkaç teşekkür mesajı okumuş. Ha. Referanslarımı öğrenmiş ve benimle irtibata geçti sosyal medya üzerinden. Adı neydi Ebru'nun annesi? Ebru'nun annesinin adı Aynur normalde ama ben Ebru'nun cebinden çıkan kimlikte annesinin adının Nimet olduğunu öğrendim. Gerçekte söylediği- kimlikte adı Nimet Evet. ama size kendini Aynur diye tanıştırdı. Aynen öyle. Aynen öyle. Anladım. Ben de o yüzden şüphe ettiğim için 2 haftada üstünden geçince o yüzden size gelme kararı. 2 haftadır hiç ulaşamıyor musunuz? Hayır, 2 haftadan beri hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Çocuğunu da Telefonlarıma cevap aramıyor. vermiyor, çocuğunu da aramıyor. Telefonlarına da bakmıyor, Aynen. gelmiyor da. Aynen. Aynur Hanım sizi sadece o sosyal medyadaki mecradan mı tanıdı ve Evet. çocuğunu size bıraktı? Evet. Başka hiçbir yerde görüşmediniz, Hayır, başka hiçbir yerde buluşmadınız. görüşmedik. Nasıl güvendi size? Sadece çocuğunu getireceği zaman Esenyurt'ta bir kafede buluştuk. Onun dışında hiçbir şekilde dışarıda görüşmedik. Çocuğu kendisiyle. kafede mi verdi size? Evet, kafede kendisini bana teslim etti ve ben çocukları alıp eve geçtim. Sizin evinizi, yaşadığınız yeri, çocuklarınızı, ne yaptığınızı hiçbir şey bilmeden. Hayır, bilmiyorum. İlk başta öyle oldu. Sonradan çocuğu alıp geldi. Alıp benden eve götürdü. Onun dışında Peki yok. siz normalde hani evde yemekle uğraşan ve bunu da internet üzerinden satan birisiniz. Aynen.
Bu işi yaparken Ebru'ya bakmayı nasıl kabul ettiniz? Zaten evimden çalışıyordum. Benim de 2 tane çocuğum var. Ellerinizden öperler. Biri Allah 7 yaşında, bağışlasın. biri 9 yaşında. 2 tane kızım var. Ebru'yu da 3. kızım olarak kabul ettim aslında, arkadaş olarak yanlarına. Beraber oynarlar, beraber konuşurlar, sohbet ederler. Bakarım diye düşündüm. Ben de bakarım diye düşündüm. 2 taneden olunca 3 taneden de zarar gelmez diye düşündüm İkiye açıkçası. bakan üçe de bakar Aynen dediniz. öyle. Aynı zamanda da belki maddi bir gelir olur diye düşündüm. Aslında ben maddiyat açısından hiç bakmamıştım bu konuya. Çünkü Aynur'un kendi halini gördükten sonra ben maddi olarak hiçbir şey talep Nasıldı etmedim. ki hali? Çok iyi bir hali yoktu Aynur Hanım'ın Ama açıkçası. hemşire diyorsunuz. Bugün hemşireler güzel Bana- maaş alıyor. Bana söylediği evet hemşirelik, ama ben Aynur'un o mesleği yaptığından da emin değilim açıkçası. Ne yapıyor Çünkü diye. perişan bir haldeydi Aynur bana çocuğu bıraktığında. Nasıldı? Hiç hali olmayan, mecali olmayan, halsiz bir insan. Dış görüntüsü Düşünün. nasıldı? Bak, Dış görünüşü de öyleydi. neyden Bakıma şüphelendin? muhtaç diyelim size. Bakıma muhtaç. Evet. Peki siz neyden şüphelendiniz? Çocuğunu sanki bir yere bırakıp teslim etmek istediğini düşündüm açıkçası. Hmm. Ve bana güvendiğini düşündüm. Ama sizi Ama çok böyle da bırakıp tanımıyor. gidebileceğini düşünmedim. Yani çok da tanımadığı birine insan evladını nasıl bırakır ki? Sosyal mecralarda görüp tanıdığı, 2 çocuk baktı diye hani güzel Evet, sonuçta mesajlar evet. gelen birini kafeteryada oturup çocuğu nasıl teslim edebilir? Peki siz Ebru bebeğe 6 aydır bakıyorsunuz. Evet, 6 aydır. 2 haftadır da annesi onu hiç aramıyor, sormuyor, gelip almıyor. Aynen öyle. 2 Normalde haftadan beri. ondan önceki süreçte gelip alıyordu, Tabii ki. eve götürüyordu, sabahları da geri getiriyordu. ki, Gün evet. içinde siz bakıyordunuz, Haftanın anladığım 5 günü kadarıyla. bendeydi, Hah. 2 günü kendi evindeydi hafta sonları. Öyle bakmakla anlaştık. Öyle bakıyordum. Ama 2 haftadan beri hiçbir şekilde kadından Haber haber alamıyorsunuz. yok. Evet. Telefonlarımı da açmıyor. Hiç yakınlarını Hiç tanıyor geri de musun? dönmedi. Yakınları var mı? Hiç kimseyi tanımıyorum. Eşinin Ebru sürekli bebeğin çalıştığını babası söyledi. var mı? Ha. Ebru'nun tabii ki bir babası var ama ben görmedim ve tanışmadım. Sadece babasının pazarcılık yaptığını ve sürekli işte şehir dışlarına pazara gittiğini, halcilik yaptığını anlattı bana. Onun dışında herhangi bir şeyden Hiç haberim yok. Ebru'nun babası gelip almadı çocuğu. Hiç Ya da görüşmedim. hiç karşılaşmadınız. görmedim, hayır. 6 aydır. Hiç karşılaşmadım. Bu da tuhaf mesela. Ben normalde burada yaşamıyordum. Ben Van'dan buraya geldim. Aslında Van'dan buraya kaçtım diyelim. Normalde benim hayatım Van'daydı. Benim eşim vefat etti. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. 4 yıl önce vefat etti eşim. Bir iş kazasında kaybettik. Çok kötü günler geçirdim. Benim çocuğum hala emzikteydi hala. O şekilde ben kaybettim eşimi. Benim kayınvalidem bana kötü bir teklifte bulundu. Dedi ki sen bizim kızımızsın. Bizim kızımız bizim evimizden dışarı çıkamaz. O yüzden seni kaynının 2. karısı yapmak zorundayım diye bir Nasıl? teklifte bulundu. Kötü bir teklifte bulundu anlayacağınız. Eşinizin erkek kardeşiyle sizi Eşimin evlendirmek. abisinin Şükrü'yle beni evlendirmekte teklif etti, evet. Evlendirmeyi teklif etti. Ne yaptınız? İlk başta karşı çıktım ama sonra törelere boyun eğmek zorunda kaldım. Evlendiniz mi? Evlenmedim aslında ama kuma gibi mecburen evine yerleşmek zorunda kaldım. Evli miydi Kayınvalidem- kendisi? Tabii ki. Tabii ki evli ve Bir çocukları karısı vardı, çocukları Tabii ki, vardı, tabii ki. ailesi vardı. Tabii ki bir ailesi vardı ve ben o aileye kuma olarak gittim. İlk başta ben karşı çıktım ama bu karşı çıkmamın herhangi bir sonucu olmadı. Kayınvalidem eşyalarımı toparlayıp beni kendisi bunun kapısına götürdü. Peki eltiniz bir şey demedi mi? Çok Hani büyük şeylere nasıl kabul maruz etti? kaldım aslında. İtiraz etmedi mi? İtiraz etti, itiraz etmez olur mu? Hiçbir kadın ister mi üstüne bir tane daha kadın getirilmeyi? Tabii ki istemedi. Çocukları da itiraz etti ama elimizden herhangi bir şey gelmiyordu o zaman. Mecburen ben o evde sığıntı gibi, çok affedersiniz ben 2 haftamı 2 yıl gibi yaşadım. 2 hafta mı bu şekilde 2 yaşadınız? hafta ben orada zorla kalmak zorunda kaldım. Sonra ne yaptınız? Sonra İstanbul'da benim bir arkadaşım var. Aynı liseden mezunuz. Onun durumu iyiydi. Dışarı çıkıyorum, bakkala çıkıyorum diye. Dışarı Çıktınız çıktım. evden. Peki gerçekten bir karı koca gibi mi yaşadınız o 2 haftayı yoksa? Hayır, odasına dahi girmedim.
Yani sadece evde bir sığıntı olarak yaşadım çocuklarımla beraber. Bir odada, küçücük bir yatağın içinde 3 kişi 40 metrekare bir odada oturduk. Yemeklerimiz bile ayrı yapılıyordu. Çocuklarımızın dolapları bile ayrıydı. Onlar mı bunu kendi istediler? dolaplarına bile kilit takmış bir insandı bu. Siz Hayır. yemeyin içmeyin diye o Evet, dolapta. Evet. Evet. Ben kendi kazandığımı, dışarıdan kazandığım parayı ufak ufak biriktiriyordum ve çocuklarıma kendi yemeğimi kendim alıyordum. Dışarıdan kazandığım para da şöyle, merdiven siliyordum, evleri temizliğe gidiyordum. Cam siliyordum, dükkanlara bakıyordum. Dükkanların camlarını siliyordum. Ekonomik geceleri. durumları kötü müydü ki onların? Hayır, çok iyiydi. Neden sizi çalıştırıyorlardı? Van'da bahsediyoruz, çok büyük aşiretler aslında baktığınız zaman Van. Peki sizi niye çalıştırıyorlar? Madem aşiret gelini hanımefendi de o zaman eli sıcak sudan soğuk istenmeyen suya bir gelin. değmeyecek. İstenmeyen bir gelin, evde istenmeyen bir insanım ben. Orada bir sığıntıyım aslında baktığınızda. Yani istenmeyen derken eşiniz vefat ediyor. Evet. E, Kayınvalidemin zoruyla mecburen Kayınvalideniz gidiyorsunuz. madem sizi istemiyorsa niye öteki oğluyla da bir daha evlendirip Öteki oğlunda bir sıkıntı yoktu aslında. Hani bana söylediği sadece şeydi. Niçin bana sıcak bakmıyorsun? Çok duydum bunları ben. mı söylüyordu? Tabii ki çok duydum ama hiçbir şekilde ben sıcak bakmadım ve hiçbir şekilde de yanaşmadım. Ahlaksızlık bence bu, başka bir şey değil. Yani gelenek, görenek, töre, adet, eskiler Evet, adı böyleymiş. töre. Bunun altına Sadece. sığınılacak bir şey değil bu. Gerçekten değil. İnsan duyunca bile sinirleri bozuluyor. Düşünsenize onu yaşadığınızı, o evin içinde kendinizi bir hayal edip empati kursanız da sevgili izleyiciler. Enteresan bir şey ya. Hele ki şu devirde şöyle bir şeye. Sormayın. Yani çok büyük acılar yaşadım. O Çocuklarınız büyük bunlara acıların tanık üstüne oldu. bunlar da katlandı Yani maalesef. siz eşinizin vefatına mı üzüleceksiniz, bu yaşadıklarınıza mı üzüleceksiniz? Bu durumdayken merdiven silip, düşünsene zengin bir ailenin gelinisin, gidip merdiven silip eve para getirip çocuklarının karnını doyuruyorsun. Yani oradan sizi resmen hani izole edip dışsallaştırmışlar. Kendinizi çok kötü hissetmişsinizdir eminim. Tabii ki. Kendimi çok kötü hissettiğim için zaten kaçma kararı aldım kendim. 2 hafta sonra kaçma kararı aldınız. Aynen öyle. Nasıl çıktınız evden? Arkadaşımın cep telefon numarasını buldum. Hı hı. Araştırdım biraz. Telefonunu aradım. Dedim ki arkadaşım ben böyle zor durumdayım. Sana gelmek istiyorum. Beni kabul eder misin? Peki çok özür dilerim. Estağfurullah. Anneniz, babanız, akrabalarınız gidecek. Benim maalesef ailem yok. Gidecek bir ailem, gidecek bir kapım yok. Ailem vefat etmedi. Herkes sağ ama Van'da evlendikten sonra benim ailem bana tamamen kapısını kapattı. Neden? Çünkü İstemedikleri bir evlilik mi yaptınız? hayır, evlenen kişi oraya gelinlikle gittiyse kefenle döner töresi yüzünden. Mecburen ortada bırakıldım anlayacağınız. Hiçbir şey gibi, çöp gibi. Annenizden, babanızdan alamadığınız o duyguyu belki de uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınız mı size yardım ederek verdi? Aynen öyle. Arkadaşımı aradığımda tabii ki gelebilirsin dedi. Ben o akşam o gün taksi ayarladım kendime. Gece kapıdan gelip beni al diye. Gece vakti herkes uyuduktan sonra bavullarımı toplayıp Çocuklar? çocuklarımı da yanıma alıp evden çıktım. Taksiye bindim. Taksiye binmeden önce de kaynımın odasına girip cebindeki 725 lirayı çaldım. Mecburdum 125 çünkü. TL. 725 lirayla İstanbul'a geldim ben. Cebimde sadece o para vardı. O gün bugündür hiç görüşmüyor musunuz? Hiç kimseyle görüşmüyorum. Nasıl ayakta kaldınız peki buraya gelince? İstanbul'a geldiğimde arkadaşımın yanında kaldım 2 hafta. 2 hafta sonra da bir ev tuttuk. Sağ olsun arkadaşımın eşi yardımcı oldu. Bir bodrum katında bir odalı bir ev tuttum. Çocuklarımı oraya koydum. Camdan baktığınız zaman insanların ayaklarını görürdünüz evimden. Ama benim evimde. Kafam rahattı. Sonra bir iş buldum kendime. Bir markette çalışmaya başladım. Kısa süre markette iş yaptım. Çocuklar küçük o Sonra sırada. bu kooperatif işi ortaya çıktı. Ondan sonra kendime ev kiraladım. Hı. Başka bir eve geçtim. Çocuklar ne yapıyor Çocuklarımı okula peki? yazdırdım. Okula yazdırdınız. Tabii ki. Oh. Çocuklarım okumak zorunda. Onlar anneleri gibi olmamalı.
Çocuklarımı okula yazdırdım ve çocuklarım okula başladı. Ben de rahat ettim. Çocuklarım da rahat etti. Evden işlerimle beraber çocuklarımı da okutuyorum şu an. Siz Van'dan buraya geldiniz. Evet. Hem de ne koşullarla geldiniz? Koşullardan kastım ekonomik koşullar değil aslında. Manevi olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak benim diyen kadının üstesinden gelemeyeceği şeyler yaşayarak İstanbul'a gelmiş Gülay Hanım. Ve o psikolojiyle ayaklarınızın üzerinde durmayı başarabildiniz. Evet. Çocuklarınızı okula yazdırdınız, kendinize ev tuttunuz, bir işe girdiniz ve çekip çevirdiniz evinizi. Aynen öyle. Bir de üstüne başkalarının çocuklarına bakmaya Aynen öyle. başladınız. Tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Yani şu anda işte dediğim gibi Aynur Evden Hanım'ın çalışıyorsunuz. kızına bakıyorum. Evden çalışıyorum. Ebru bebeğe bakıyorsunuz. Ebru bebeğe Ama bakıyorum. para karşılığı değil anladığım Tabii ki. kadarıyla. Peki neden önce polise gitmediniz de buraya geldiniz? Hani bunu sormak zorundayım. 2 haftadır bu çocuğun annesinin başına belki de bir şey geldi. Şöyle söyleyeyim. Eğer ben polise gitseydim sosyal hizmetler devreye girip Ebru'yu elimden alacaklardı. Ben Allah'ın bana verdiği emaneti vermeye kıyamazdım. Çünkü Aynur bana onu emanet etmişti. Ve ben de ona çok iyi bakacağımı söz vermiştim. Sosyal hizmetlerde ne durumda, ne şartlarda bakılacağını bilmediğim için polise gitmeden önce size gelmek istedim. Aslında sosyal hizmetlerde çok iyi şartlarda bakılıyor çocuklar. Tabii ki. Psikologlar eşliğinde, pedagoglar eşliğinde, çocuk psikologlarıyla çok iyi koşullarda bakım veriliyor. Sonuçta devletin koruması altında bu çocuklar. Ama anladığım kadarıyla siz şunu düşünmüşsünüz. Şimdi bu çocuk annesinden Bana emanet. size emanet ve annesinden de 2 haftadır ayrı baktığınızda. Evet. Zaten öyle bir ayrılık sürecinin içindeyken bir de güvenli bulduğu ve bağlandığı sizden koparılmasına gönlünüz. Ve kardeşlerinden Kardeşlerinden kurduğu ilişki, evin içindeki rutini, düzeni bozulmasın Aynen diye öyle. bence Çünkü biraz Ebru da ve vermek istememişsiniz. aynen öyle. Ebru ve kardeşleri artık kardeşler çünkü. Üçü bir oldular. Ebru onların yollarını gözlüyor okula gittikleri zaman. Çünkü Ebru küçük okula gidemiyor. Daha Çünkü çok küçük diye. Çok küçük. Ebru onların yollarını gözlüyor. Geldiği zaman onlarla oyunlar oynuyor. Resimler çiziyor. Siz gerçekten çocuğunuz onu gibi düşünmüşsünüz. kendi çocuğumdan zaten fark ayıramam. ettim şu anda onu çünkü Ayıramam. genelde annelerin psikolojik, ruhsal durumu şeydir. 3 yaşına gelsin bir yarım günde olsa Evet. o da okula gitsin ben de bir nefes alayım der. Öz çocuğu için annelerin pek çoğu. Ama siz çocuğu okula vermeye bile kıyamamışsınız. Kıyamadım, evet. Çok küçük çünkü. O benim bebeğim hala. Ne kadar büyüse de bebeğim. Ben öyle görüyorum onu. Ama bir yandan da annesine kavuşturmak istiyorsunuz. Tabii ki. Çünkü annesinin başına bir şey geldiğinden şüpheleniyorum ben. İstiyorum ki annesi gelsin. Alamasa da Böyle şüpheleneceğiniz bir durum var mı? Hani başına bir şey gelmiştir, Emin bir tehlike değilim. altında Emin mıydı? değilim. Birileri var mıydı? Hani tek... sadece halinden biraz şüphelendim. Hı hı. Ve o kimlikteki nimet yazısında. Evet, neden size başka biri olarak kendini tanıttı? Kimlikte farklı İşte biri ondan yazıyordu. hiç emin ona değilim. Ne ulaştınız. olduğunu bilmiyorum. Çok bir irtibatımız olmadığı için bilemiyorum ne olduğunu hala. Yani birinden mi kaçıyordu? Şüpheli hissettiğiniz bir şey var mıydı? Ne bileyim Açıkçası, her şey olur. Benim şu anda aklıma bin bir türlü şey geliyor. açıkçası benim başıma gelen şeylerden belki de onun da başında var. Bilemiyorum. Sonuçta biz bir kadınız. Kadın olarak ne kadar kendimizi koruyabiliriz, ne kadar savunabiliriz bilemiyorum. Belki de birinden kaçıyor. Belki de bir yere sığınmak istiyor. Belki de çocuğunu benim koruyabileceğimi bildiği için bir yerde saklanıyor. Tabii ki bilemiyorum tamamını.